Ya Osmanlı sanayi devrimini yakalasaydı? Sanayi devrimi yalnızca Avrupa'ya ait değildi. Osmanlı da ateşi yakabilirdi. Peki ya bugün Avrupa Birliği değil de Osmanlı Birliği olsaydı? Bu gördüğünüz İstanbul aslında hiç var olmadı. Tarih kitapları Osmanlı'nın sanayiyi ıskaladığını söyler. Peki ya bu bir kader değilse? Ya buharın gücünü biz de aynı anda kucaklasaydık? İstanbul'un sesi dişliler ve raylarla yeniden yazılıyor. Peki ya buharın ritmi şehrin ritmine karışsaydı? Fikirler dişlilere, dişliler şehre, şehir geleceğe bağlanıyor. Şimdi zinciri bir halkadan çekelim, kırılma noktasına gidelim. Avrupa'da 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimi İngiltere'den Fransa'ya, oradan Almanya'ya yayıldı. Buhar makineleri, tekstil fabrikaları, demir yolları. Osmanlı ise aynı yüzyılda hala tarıma dayalı bir ekonomiye sıkışmıştı. Lonca sistemi üretimi sınırlandırıyor, sermaye birikimi yoktu. Eğitim kurumları yeniliğe kapalıydı. İkinci Mahmud'un reformları, tanzimat ve ıslahat fermanları modernleşme çabalarının habercisiydi. Ama yeterli değildi. Medreselerde modern fen dersleri yoktu. Mühendis yetiştirmek için açılan okullar sınırlıydı. Gerçekte bu fırsatlar kaçırıldı. Ama biz bugün o fırsatların değerlendirildiği bir paralel tarihe geçiş yapıyoruz. Zonguldak'ın kömürü yalnızca Anadolu'yu değil, bütün geleceği besleyecek bir güç olabilirdi. Erken keşif ve yatırımla bu kömür damarları imparatorluğun kalbine enerji taşıyacaktı. Tophane'de artık yalnızca toplar dökülmüyor. Atölyelerin kalbinde dev buhar makineleri doğuyor. İmparatorluğun ritmi artık buharın gücüyle atmaya başlıyor. Galata bankerleri artık Avrupa borçlarını değil, Osmanlı fabrikalarını finanse ediyor. Sermaye ilk kez imparatorluğun kendi sanayisine akıyor. Devlet artık sadece makine satın almıyor. Kendi mühendislerini yetiştiriyor. Sanayileşmiş bir Osmanlı donanması yalnızca hayali bir ihtimal değil, tarihin gidişatını değiştirecek bir güç olacaktı. Haliç'te doğan bu dev zırhlılar, boğazlardan Akdeniz'e hükmedecek kudrete sahipti. Karada ise çelik paletler toprak üzerinde ağır ağır ilerliyor. Osmanlı mühendislerinin tasarladığı bu ilk zırhlılar, imparatorluğun savaş sahnesine yeni bir çağ getiriyordu. Artık Osmanlı askeri yalnızca tarihin değil, teknolojinin de öncüsüydü. Geleneksel desenlerle işlenmiş üniformalar modern disiplinle birleşiyor. İmparatorluk ordusu çağın ötesine geçiyordu. Top sesleri artık daha gür, menzilleri daha genişti. Raylı platformlarda yükselen toplar Osmanlı topçusunu çağının en ileri noktasına taşıyordu. Demiryolları artık yalnızca tüccarları değil, imparatorluğun damarlarını taşıyordu. Cephane ve askerler günler yerine saatler içinde cephelere ulaştırılıyordu. Genç subaylar artık mum ışığında değil, elektrik lambalarının altında strateji geliştiriyordu. Sanayinin gücüyle birleşen eğitim, Osmanlı'ya modern bir harp aklı kazandırıyordu. Avrupa artık Osmanlı'yı hasta adamı olarak değil, sanayiyle güçlenmiş bir rakip olarak görürdü. Sanayileşmiş bir Osmanlı, yalnızca sınırlarını korumakla kalmazdı, yeni sınırlar çizerdi. Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar genişleyen bir etki alanı, dünya haritasının akışını değiştirebilirdi. Artık Londra ya da Berlin değil, İstanbul kararların alındığı merkez olabilirdi. Osmanlı temsilcileri İngiltere ile eşit şartlarda pazarlık eder, Almanya ile teknoloji yarışına girer, Rusya'nın güneye inişini engellerdi. Orta Doğu petrolleri imparatorluğun elindeydi. Bu enerji kaynağı Osmanlı'yı küresel bir güç haline getiriyordu. Bu zenginlik yalnızca askeri gücü değil, sanayiyi,
şehirleri ve diplomasiyi de beslerdi. Avrupa devletleri Osmanlı'nın petrolüne bağımlı hale gelirdi. İstanbul yalnızca tarihi bir başkent değil, modern dünyanın merkezi olabilirdi. Elektrikli tramvaylar, otomobiller, Osmanlıca neon tabelalarla dolu bulvarlar. İstanbul, Paris, Londra ve Berlin'le yarışan bir teknoloji başkenti olurdu. Belki de bugün Avrupa Birliği değil, Osmanlı Birliği konuşuyor olurduk. Tarih bir zincirdir. Tek bir halka değiştiğinde bütün gelecek yeniden yazılır. Ve Osmanlı sanayi devrimini yakalasaydı, bugünkü dünya tanınmaz hale gelirdi. Buharın ateşiyle yükselen şehirler, atölyelerde doğan makineler. Çelikle güçlenen ordular, yeniden çizilen sınırlar. Hepsi yalnızca bir ihtimaldi. Ama bize tarihin kırılganlığını gösteriyor. Peki sizce bu alternatif tarihin en büyük sonucu ne olurdu? Ve tarihin yeniden yazıldığı bu yolculukta Koçlan'a abone olmayı unutmayın.